Merhabalar, Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir yöresel lezzet, soğanlı peta böreği tarifimi paylaşmak istiyorum. Yoğurma kabının içerisine 2 su bardağı ılık sütü alalım. Üzerine 1 paket instant maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker ve 1 Türk kahvesi fincanı sıvı yağ ekleyip karıştıralım. Öncelikle az bir miktarda un ekledim. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyelim ve hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Unumuzu azar azar ilave ederek hamuru yoğuralım. Ben toplamda 6 su bardağından 2 parmak eksik un ekledim. Hamurumuzu çok güzel yoğurmamız gerekli. Daha sonra hamurun üzerini kapatalım ve ılık bir ortamda yaklaşık yarım saat kadar mayalanmaya bırakalım. Bu sırada iç harcı için 6-7 adet orta boy kuru soğanı videoda gördüğünüz gibi yemeklik olacak şekilde doğrayalım. Ben rondodan geçirmek istemedim soğan sulandığı için ama ben uğraşamam diyorsanız isterseniz rondodan geçirebilirsiniz. Tavanın içerisine çeyrek çay bardağı sıvı yağ alalım. Üzerine doğradığımız soğanları ekleyelim. Ve ara ara karıştırarak soğanımızı kavurmaya başlayalım. Üzerine yaklaşık 1 tatlı kaşığı kadar tuz ekleyelim. Soğan kendi bırakmış olduğu suyu çekip hafifçe pembeleşene dek güzelce karıştırarak kavuralım. Ocaktan almaya yakın üzerine 1 çay kaşığı kadar karabiber, 1 tatlı kaşığı kadar pul biber ve 1 tatlı kaşığı kadar kırmızı toz biber ekleyelim. Ve birkaç dal ince kıyılmış maydanoz ekleyip karıştıralım ve daha sonra ocaktan alalım. İç harcımız ne kadar bol olursa böreğimiz o kadar güzel olacaktır. Daha fazla miktarda kuru soğan da kullanabilirsiniz. Ve mayalanmış olan hamurumuzu tezgahın üzerine hafifçe un serperek hamurun havasını alarak tezgahın üzerine çıkaralım. Hamuru 20 eşit parçaya bölerek yumaklayalım. Tezgahın üzerine biraz un serperek üzerine yerleştirelim. Üzerine buzdolabı poşeti örtüp yaklaşık bir 10 dakika kadar dinlendirelim. Bu sırada yağımızı hazırlayalım. 100 gram tereyağını eritelim. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ ve 3 yemek kaşığı tahin ekleyerek güzelce karıştıralım. Daha sonra tezgahın üzerine bir miktar un serperek hamurlarımızı merdane yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde açalım. Bir tabağın üzerine yerleştirelim. Üzerine az bir miktarda un serperek üst üste yerleştirebilirsiniz. Bütün hamurlarımızı aynı şekilde açalım. Düz bir tabak veya tepsinin içerisine bir miktar un serpelim ve 1 adet yufkayı üzerine yerleştirelim. Üzerine 1 yemek kaşığı hazırladığımız yağdan gezdirelim. Ve fırça yardımıyla her tarafına gelecek şekilde sürelim. İkinci hamuru üzerine ekleyelim. Ve yine aynı şekilde 1 yemek kaşığı yağı her tarafına gelecek şekilde sürelim. 10 adet yufkayı bu şekilde aralarını birer yemek kaşığı yağla yağlayarak üst üste yerleştirelim. Ve son 10. adet hamurun üzerini yağlamayalım. Üzerini yine buzdolabı poşetiyle örterek buzdolabına kaldıralım. Ve bu sırada diğer hamurumuzu yağlayalım. Yine aynı şekilde 10 adet yufkayı aralarını birer yemek kaşığı yağla her tarafına gelecek şekilde yağlayarak üst üste yerleştirelim.
Yine son 10. hamurun üzerine yağlamayalım. Üzerini yine buzdolabı poşeti veya bir tabakla kapatarak buzdolabına kaldıralım. Önceden hazırladığımız, yağladığımız hamurlarımızı buzdolabından alalım. Tezgahın üzerine hafifçe un serperek üzerine alalım. İsterseniz bu şekilde elinizle çekiştirerek açabilirsiniz veya merdane veya oklavayla da açabilirsiniz isterseniz. Ben fırın tepsisi kullanacağım için oklava yardımı ile dikdörtgen bir şekilde hamurumu açıyorum. Ve 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağla tepsinin her tarafını yağlayalım. Üzerine açmış olduğumuz hamuru yerleştirelim. Daha sonra soğanlı iç harcını üzerine yerleştirelim her tarafına. Eşit miktarda yayalım. Daha önce dediğim gibi soğanlı iç harcınız ne kadar bol olursa böreğiniz o kadar güzel ve lezzetli olacaktır. Ve buzdolabında bekleyen diğer yağlı hamurumuzu alalım. Yine aynı şekilde tepsimizin büyüklüğü kadar açalım. Ve tepsimize yerleştirelim. Kenarlarını bakın videoda gördüğünüz gibi parmaklarımla bastırarak güzelce kapatıyorum. Daha sonra dilimler halinde keselim. Bakın ara katları yağladığımız yağdan kalan yağın üzerine 1 adet yumurta sarısı ekleyip karıştıralım. Böreğimizin üzerine her tarafına gelecek şekilde yayalım. Daha sonra 170 derecelik ısınmış fırında üzeri kızarana dek yaklaşık 40-45 dakika kadar pişirelim. Ve nar gibi kızarmış olan böreğimizi sıcak sıcak servis edelim. Bakın içinde görüyorsunuz. Çok lezzetli, farklı bir börek oldu. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.